Merhaba arkadaşlar. Eğer Windows'tan Mac'e geçtiyseniz ya da Mac'te kullanmaya başladıysanız bazı konularda bayağı bir zorlanıyorsunuz. Bir çaylağın halinden en iyi bir çaylak anlar diye söylüyorum ki ben de çok zorlanıyorum. Yıllardır Windows kullandım ve Mac'te kullanmak istiyorum. iPad kullandım ama Mac hiç kullanmadım ve Mac konusunda bayağı zorlandım. Yani ben de bu konuda yeniyim ama birçok şeyi araştırdım ve nasıl pratik sağlayabilirim diye düşündüm. Yani Windows'tan geçiyorsan bayağı bir şeyde zorlandım ve bunlara bir çözüm buldum. Bunları bir derledim sizin için. Tabii daha zamanla bunlarla ilgili daha da çok şeyler deneyeceğim. Çok lafı gevelemeyi sevmiyorum. Fazla uzun videoları zaten hiç sevmiyorum. Olabildiğince kısaltıyorum. Yine kısa kısa anlatacağım. Hemen başlayalım. Windows'tan geçtikten sonra birçok terim var. Aslına bakarsanız şöyle bir durum var. Mac oldukça basit. Çok basit. Ve çok basit olduğu için biz bence zorlanıyoruz bu konuda. Çünkü yıllardır Windows gibi zor bir programı çalıştırdığımız için, yani biz zora alıştığımız için kolayı bence yapmakta zorlanıyoruz. Çünkü aslında baktığın zaman şu yukarıdan şöyle bir bakınca kesinlikle Mac Windows'a göre çok daha kolay. Şimdi ilk önce ilk terimimiz Mac'lerde alt kısmı dock dediğimiz bir panel var. Bu bizim Windows'ta görev çubuğuyla eşdeğer. Yani başlat kısmının olduğu, yani eski Windows 10'larda başlat kısmının da olduğu bir görev çubuğu mevzusunu görmekte. Diğer bir farklı olan bir konuysa normalde bildiğimiz kontrol tuşu, yani bizim CTRL dediğimiz tuş Apple'da, yani Mac'lerde CMD olarak geçiyor. Yani Command'ın kısaltması CMD olarak söyleyeceğiz. Normalde bir şeyi kopyalamak için CTRL-C'ye basarız. Bunda Command-C'ye basacağız. Yani CMD tuşuna basacağız. Buradaki diğer bir tuşta Enter tuşu, normalde Windows'ta Enter olarak girdiğimiz giriş tuşumuz burada Return olarak geçmekte. Yani bunu görürseniz şaşırmayın diyorsun. Şekli şemali aynı aslında ama return diye geçmek. Diğer bir terimimizde yukarıda en üst kısımda bir mini bar var. Yani mini bar dediğimiz bir kısım var. Bunu aynı zamanda menü çubuğu da diyebiliriz. Yani mini bar, menü çubuğu şeklinde nitelendirebiliriz. Buradaki yöntem şu. Normalde bir dosya açtığımız zaman kendi dosyanın üst tarafında Windows'ta işte dosya kısımları falan çıkardı. Seçme yerleri çıkardı. Bunda öyle olmuyor. Bunda dosyayı açtığımız zaman üstteki o mini bar dediğimiz, menü çubuğu dediğimiz çubuk buna dönüyor. Yani her açtığımız uygulamada o kısma dönüş yapıyor. Chrome'u açtığımız zaman üstte gördüğünüz gibi bir dosya tuşu ya da bir şey tuşu yok. Bakın bunu gelin üst kısımdaki menü bar direkt Chrome'un özelliklerine barındıran bir yapısına dönüştü. Ama şurada bir nüans var. Mesela buradaki o elma işareti, yani yenmiş elma işareti hiçbir zaman değişmiyor. O bir sabittir. Buradan sistem ayarlarına her daim her zaman giriş yapabilirsiniz. Orası sabit kalacak. Diğer bir terim de Finder. Sol alt kısmında gülen suratın olduğu yer Finder kısmı. Finder tuşu bildiğiniz Windows gezgininin aynısı aslında. Neredeyse aynısı. Yani Windows gezginini açmak istediğimiz zaman biz orada Finder'ı tıklayacağız. Buranın Windows gezgini Finder. Diğer hızlı terimlerden bahsettik. Bu terimler çok önemli değil. Zaten kullandıkça anlayacağımız bir terimler. Buraya takılmıyoruz. Öncelikle açtık. Windows'tan geçtim ve Windows'tan geçer geçmez nerede bilgisayarım? Yani tabii biz masaüstüne bir bilgisayarıma alışığız. Hatta yeni Windows 11 yükleyince bir masaüstü bazen çıkmıyor. Biz yine ekliyoruz bunu ayarlar kısmından. Yani birçoğumuz için söylüyorum ya da eski Windows kullanıcı bunu çok yapıyor ki ben dahil çok yapıyorum. Yıllardır bu şekilde kullandığım için kullanıcı o kısmına gelmesi lazım. Ama peki bilgisayarım burada yok. Peki gelebilir mi? Ben her zaman aradığım için evet gelebilir. Hemen bunu anlatıyorum size. Öncelikle bilgisayarımı masaüstüne nasıl getireceğiz? Masaüstünde bilgisayarımızı görebilmemiz için, aslında burada bilgisayarımız derken sabit diskimizi görebilmemiz için yukarıda Finder'ı açtıktan sonra, Finder'ı gülen suratı açtıktan sonra menü çubuğu Finder'ın özelliklerine döndüğü için ayarlar kısmına tıklıyoruz yukarıda. Oradan sabit diskleri seçiyoruz. Sabit diskleri tikini koyduğumuz zaman bize masa üstünde bir Macintosh, yani Macintosh HD olarak sunacaktır. Bu kadar basit. Bilgisayarımızı getirdik. Tıkladığınız zaman zaten fark edeceksiniz. Hemen Macintosh HD'yi tıklıyoruz ve burası aslında bildiğiniz bir normal bilgisayarımın menüsünün iç kısmı. Bir de birçok menüye girdiğiniz zaman aslında Windows'ta da bu var. Yani laptoplarda kullanıyoruz ama belki bilmiyoruzdur ya da belki de fazla kullanmamışsınızdır. Şimdi normalde iki parmakla dokunduğunuz zaman menüde alt kısmı indirebiliyorsunuz. Normalde biz bunu Windows'ta özellikle çubukla tutup kenardan indirme çıkartma şeklinde yapabiliyoruz. Ama ben bunda çok zorlandım çünkü çıkmadı. Yani çubuğu bulamadım. Örneğin alt birimleri inmek istiyorum. Bunun dosyanın alt kısmındakileri görmek istiyorum. Ama göremedim. Ben yine eski laptoplarda kullandığımız yöntemi, yani iki parmağı dokunduracağız
ve bunu yukarı touchpad'de yukarı aşağı yaparak dosyanın devamını, daha sonraki gelenleri görebileceksiniz. Bu da küçük bir nüans. Bunu da hemen unutmadan söyleyeyim size. Diğer bir sorun, ki en büyük sorun, yani Windows'tan geçtim. Ya arkadaş bu niye olmaz dediğim bir şey. Sağ tık yok. Yani normalde mouse'un sağ tıkladığın zaman o çıkacak menü bunda yok. Ki bu bence çok gereksiz. Bunu niye koymazsınız? Aslında var ama kapalı geliyor ayarlardan. Biz şimdi bu ayarlardan bunu nasıl açacağımızı göstereceğiz. Normalde klavyede kontrol tuşuna basıp mouse'u tıkladığınız zaman aynı işlemi görüyor. Yani sağ tık gibi oluyor. Ama bu çok pratik olmuyor. Bu pratikliği ben çözemedim. O yüzden ayarlar kısmından bu işi çözdük. Nereden çözdük? Yine elmayı tıklıyoruz. Hemen sağ üstte, hiç ayrılmayacak, hep orada duran yerden. Alt kısımdaki izleme dörtgünü tıklıyoruz. Daha sonra ikincil tıklama diye bir seçenek var. Şimdi bu ikinci tıklamayı tıklayarak ben sağ alt köşeyi tıklayın seçeneği seçiyorum. Normalde touchpad'in sağ kısmı olduğu için, hani sağ tıkı, o kısmı seçtim. Ben bunu pratiklik, laptop'tan da geçtiğim, Windows'tan da geçtiğim için bunu kullanmayı tercih ettim. Tabi buradan farklı seçenekleri de siz kendinize göre yapabilirsiniz. Ama Windows'tan geçiyorsunuz, büyük ihtimalle bunu kullanacaksınız. Diğer bir durumda şöyle bir durum var. Şimdi normalde touchpad'in kendisi Mac için tıklamak için böyle hafif parmağına dokununca çalışmıyor. Hani dokunmatik olarak algılamıyor. Tuş olarak yapmanız gerekiyor. Yani her tıklama için bir tuş gibi tıklamanız lazım. Ben bunu pek kullanışlı bulmadım. Çünkü alışkanlığımız var. Yani Windows'ta ben tık 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 touchpad'de tıklayarak bir şekilde parmağımı dokundurarak çift tıklamayı falan yapıyorum ya da dokunarak seçmeyi yapıyorum. Bunda da ayarı işte aynı yerde, yani bu girdiğimiz izleme dörtgenin olduğu yerde tıklama için dokunma seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Touchpad'e dokunduğunuz zaman tıklamayı gerçekleştirmiş olacak. Öbür türlü sert basmanız gerekecek. Diğer nüans da bu. Program ekleme, yani program ekleme ve kaldırma biraz farklı. Biraz değil, çok farklı. Aslında çok kolay ama çünkü kabul et, devam et şeklinde bazı bizim Windows'a alışık olduğumuz kısımları, seçme kısımları, işte C'yi seç, şurayı seç, onları kaldırmışlar. Direkt uygulamayı çok basit bir şekilde sürüklenekte, zaten Mac'in yapısı şu: sürükle bırak, yani sürükle bırak şeklinde oluyor. Ve bu şekilde yükleme yapıyoruz. Bu nasıl yapacağız? Yani program yüklemeyi ve program kaldırmayı nasıl yapacağız? Hemen bunu gösterelim. Şimdi Mac'in kendi App Store'u var mevcut. App Store'dan birçok uygulamayı indirebiliyorsunuz ama çoğunu bulamıyorsunuz ya da ihtiyacınızı karşılamıyor ve eksik oluyor. O yüzden genellikle mesela bir program indireceğiniz zaman Google'dan aratarak onun Mac sürümünü indiriyorsunuz. Öncelikle her zaman Mac sürümünü indireceğiz. Örnek olarak Chrome'u indiriyorum ben. Chrome'u direkt zaten çıkar çıkmaz hemen bilgisayarımı tanıdı ve Mac sürümünü direkt ortaya yapıştırdı. Bunu yapmazsa indireceğiniz program Mac sürümünü zaten tıklayarak ya da varsa Mac sürümü indirebiliyorsun. Buradan Chrome'la indir diyorum. İndirme işlemi bittikten sonra şöyle bir ekran geliyor. İndirdiğimiz uygulamanın üzerine geliyoruz ve onu mouse'la sürükleyerek aşağı kısmı itiyoruz. Yani orada gör ya da sağa da olabilir. Yani yükleme kısmını indiriyoruz. Programlar kısmını indiriyoruz. Oraya aktardığımız anda ve bunu gönderdiğimiz anda yükleme yapıyor. Ben ilk başta bunu pek beceremedim. Dedim ki herhalde yanlış. Direkt Chrome kısmını tıkladım. Ama şöyle bir handikap oluyor. Chrome kısmını direkt tıkladığınız zaman direkt Chrome'u tıklarsınız üzerine çift tıklamayla. Evet, program yüklüyor gibi oluyor. Programı açıyor ama kendi programı Launchpad'inizde göremiyorsunuz. Yani tekrar açmak istediğiniz zaman yine yükleme gibi bir işlem yapmanız gerekiyor. O kısmı tam çözememiştim. Ama burada bunu tutup oraya bırakırsanız programlarınızın kısmında da görebiliyorsunuz ve istediğiniz zaman da açabiliyorsunuz. Bu kolay bir kullanım. Yani olabildiğince basit, hiçbir şey yok. Tutup çek, bırak ve yükledi. Bu kadar basit. Şuna değinmek istiyorum. Biz normal Windows'ta alışık olduğumuz dosya biçimleri, genellikle yükleme biçimleri exe'dir. Burada exe değil. Buradaki uygulama DMG. Bunun bir açılımı da var zaten. Ben bu ayrıntılara girmiyorum. DMG kısmını yüklüyor ve bu aslında bir uygulama gibi, hani Android sistemlerdeki gibi bir uygulama gibi görüyor DMG'yi. Yani bunu normalde koyduğunuz zaman, bilgisayarınızı açtığınız zaman sanki bilgisayarınıza bir USB bellek taktığınız gibi uygulamayı alıyor. Yani sistemi bu şekilde işliyor. Çok ayrıntı önemi, çok da önemi yok bu konu. Ayrıntı bilgi vermeyeyim burada. Daha çok araştırdım bayağı bir, hani ne olduğunu, nasıl bir uygulama olduğunu, nasıl bir kolaylık ve niye hızlı çalıştığını. Aslında bu yaptıkları dosya sistemi normalde bu bilgisayarın hızlı çalışmasındaki ana temel noktalarından bir tanesi. Yani yazılım, en büyük payı yazılım. Bir uygulamayı kaldırmaksa, yani bu uygulamayı, programı kaldırmak bundan daha da basit. Yani çok daha basit. Finder'ı tıklıyoruz. Finder'dan dosyayı tutup çöp kutusuna atıyoruz.
İşte silmek bu kadar kolay. Yani tutup programı kaldırmak istediğiniz zaman çöp kutusuna atacaksınız. Bu kadar basit. Merak etmeyin, şöyle bir diyeyim. Yani kendi sistem dosyasını kaldırma ya da silme gibi işlem yapamıyorsunuz. Yani bu konuda bozmak isteseniz de bunu bozamazsınız yani birçok yerinden. Sürükle bırak yapın. Eğer kendi sistem dosyasıysa ya da sistemle ilgili bir programsa zaten silmenize müsaade etmiyor. Ve birçok dosyanızı kaldırmak istediğiniz zaman da masaüstü bu açılış şifrenizi istiyor. Bu program kaldırma ve program yüklemeydi. Bir de dosya silme. Yani bir video çektim. Ben ekran görüntüsü kaydını aldım ve bu ekran görüntüsü kaydını sildim. Peki bu nasıl siliyoruz? Bu da aynı yöntemle. Dosyayı tutuyorsunuz. Dosyayı sürükle, bırak, çöp kutusu. Bir program yüklemede de Finder'dan seçiyorduk. Burada da dosyayı nereye yüklediyseniz masaüstünüzde ise masaüstünüzden seçiyorsunuz. Ya da farklı bir yerde belgelerinde ise belgelerinden tutuyorsunuz. Bunu alıp çöp kutusuna bırakıyorsunuz. Dediğim gibi temel mantık sürükle ve bırak. Peki bunu klavyeden de mi yapabilirsiniz? Evet. CMD tuşu dediğimiz, anlattığımız command tuşuna basılı tutup delete tuşuna basarsanız, silme tuşuna basarsanız aynı işlemi de görmektedir. Tutup bırakmak yerine biraz kolaylık olsun diye söylüyoruz. Eğer command tuşuna basıp silme, delete tuşuna basarsanız aynı işlemi yapmaktadır. Yani dosyayı silecek. Uygulama kapatma. Şimdi uygulamayı nasıl kapatıyoruz? Bunda bir değişik bir yöntem var. Normalde alışık olduğumuz düzen, yani kapatma düzeni sağ taraftan, Mac'te bunu sol tarafa almışlar. Sol tarafta gözükmekte. Ray renkli kırmızı ışık gibi, yani kırmızı, sarı ve yeşil normal ışıkların düzeninde yapılmış. Kırmızı olan kapatıyor. Direkt kapatıyor. Ama her uygulamada bu kapanmıyor. Biz uygulamayı kapattığımızı sanıyoruz. Aslında uygulama arka planda açık kalıyor. Ha, çok mu veri yiyor? Aslında hiç veri yemiyor. Yani çok az bir hareketlilik var. İçine baktığınız zaman kontrol et. Yani ne yapıyor? Arkada hala çalışıyor mu? Yani bir normalde Android sistemlerde ya da iPad'de komple kapatırken işlem yapmaz çoğu zaman. Yani bu çok nadir programda arka planda çalışmasına izin verdiğiniz hariç. Bu da aynı şekilde çalışmıyor. Ama çok az bir veri transferi olabiliyor bazı uygulamalarda. Tabii bunu komple kapatmak istiyoruz. Uygulamayı sadece aşağıya çarpıya bastım ama kapanmadı. Nereden kapatacaksınız? Uygulamanın altında bir nokta işareti oluyor. Altta o demin Dodge dediğimiz normaldeki menüde alt kısmındaki Dodge tuşunda, daha doğrusu uygulamanın altında nokta varsa o uygulama açık olduğunu gösteriyor. Peki bunu nasıl kapatıyoruz? Üzerine geliyoruz, sağ tık yapıyoruz ve çık diyoruz. Bu kadar basit. Eğer açıksa ve noktanın gittiğini göreceksiniz. Mevzu bu kadar. Dodge menüsüne gelelim. Altta gerçekten güzel bir panelimiz var. Her şeyi yapabildiğimiz, her şeyi kullanabildiğimiz bir panel. Bu panelle ilgili neler yapabiliriz? Bu panele uygulamamızı ekleyebilir ya da çok kalabalık olduğu için birçok uygulamayı da alıp atabiliriz. Yani bunu kısaltabilir ya da uzatabiliriz. Bir uygulamayı kaldırmak için oradan tutacağız mouse'la ve dışarı doğru atacağız. Zaten üzerinde çıkar diye bir şey yazıyor ve uygulamayı buradan çıkartıyor. Peki uygulamayı çıkarttık ama vazgeçtik, geri koymak istiyoruz. Bunu da Launchpad dediğimiz o yere, altta gülen suratın yanındaki Launchpad'e tıklıyoruz. Ve o Launchpad'den tutup tekrar Doge'a koyduğumuz zaman, sürüklediğimiz zaman uygulamamız yine orada olmuş olacak. Doge menüsünü aynı şekilde küçültüp de büyütebiliriz de. Yani bunu daha belirgin hale getirebiliriz ya da daha düşük hale, daha küçük hale getirebiliriz. Bunun için yapmamız gereken, bu Doge menüsünde bir çizgi vardır. O çizgi sol taraftaki, normalde uygulamamız, kısa yollarımızı hazırladığımız yer. Sağ taraftaki de anlık olarak son açtığımız uygulamaları gösteren bir yer. Şimdi bu buradaki o nokta kısmına gelip ok işareti, böyle tik işareti olduğu anda böyle yukarı aşağı tik açıyor. Onu yukarı çıkartırsak büyüyecektir. Aşağı doğru indirirsek küçülecektir. Bunun boyutunu istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Ve yine aynı şekilde bunu sağ tarafa koyabiliriz, sol tarafa koyabiliriz, üst tarafa koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize göre. Alt tarafta olmasını tercih ettim. Daha kolay oluyor, daha pratik oluyor, daha iyi oluyor. Diğer bir durumda dosya sistemiyle ilgili tam ekran yapma dediğimiz bir nokta var. Yani normalde biz uygulamayı açtıktan sonra yine aynı şekilde yukarıda ortada bulunan işareti tıkladığımız zaman aşağıya küçültecektir. Tutup indirecektir. Yeşil olan kısma tıkladığımız zaman bu ekranı tam ekran yapacaktır. Ama bazı uygulamalarda tam ekran olmuyor. Yani bazı uygulamalarda nedense tam ekran yapılamıyor. Bunun için de köşelerden tutup sürükleyip yukarı, sağa, sola şeklinde kendiniz tam ekran boyutuna getirmeniz gerekiyor. Ama birçok uygulamada, çok nadir uygulamada karşılaştım, neredeyse birçoğunda tam ekran yapıyor. Ama yapamazsa, yani tam ekran olmazsa tutup kendiniz köşelerden çekerek bunu tam ekran boyutuna getirebilirsiniz. Mac'te bir de farklı olan bir durum daha var. Spotlight diye
bir arama ekranı var. Yani farklı olarak kendiniz de her şey arama, sadece arama olarak düşünmeyin. Bir uygulamayı kısa yolda açmak için de kullanabileceğiniz bir kısa yol. Bunu klavye tuşuyla aktif hale getiriyorsun. Yani mesela menü ekranda masa üstünde gözükmüyor. Biz bunu o anda arama yapmam lazım ya da bir uygulama hızlı bir şekilde açmam lazım. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Direkt oraya CMD yani command tuşu ve boşluk tuşuna basarsak bu ekran karşımıza çıkacak ve buradan isterseniz hesaplama da yapabilirsiniz. İşte topla, çıkar, çarp, böl, hızlı bir şekilde işlemleri de yapacağınız bir ekrandır. Aynı zamanda birçok işte uygulamayı açma, webde gezinme, size birçok şey kısmını bir kısa yol atamış olur. Bunu da ben kullanıyor muyum? Pek kullanmıyorum. Yani alışkanlık olduğu için Windows'ta da yani Chrome açıyorum, uygulamamı açıyorum ya da hesap makinesi açma gereği duyuyorum. Ama aslında pratik olarak bunu kendinize alıştırabilirsiniz. Çok daha sizi hızlandıracaktır. Diğer bir şaşırdığım nokta, daha doğrusu zorlandığım nokta, bir dosyayı kes yapıştır yapamıyorsunuz. Yani kopyala ya da kes yapıştır yapamıyorsunuz. Bu konuda kesinlikle sadece ve sadece metin belgelerini kopyala yapıştır yapabiliyorsunuz. Onun haricinde bir dosyayı kopyala yapıştır yöntemi kapalı. Dosyayı bir yerden bir yere aktarmanız gerekiyorsa mouse'la tutacaksınız ve sürükleyerek bırakacaksınız. Sistem sadece buna izin veriyor. Ha belki ben de bilmiyorum. Öğrendikçe daha farklı bir yöntemleri de vardır ama şu an için ben kes kopyala kısmını bulamadım. Yani öyle bir durum yok. Yani bir dosyayı kesip kopyalamıyorsunuz. Bu da kendi zaten yazılımsalla alakalı bir uygulama. Yani uygulamanın yani Mac'in yazılımıyla alakalı bir durum. Ama metinleri çok güzel bir şekilde aynı şekilde kes, kopyala, yapıştır yöntemiyle devamını ediyorsunuz ki burada da örnek olarak gösterdim size. Kopyaladım ve yapıştırdım. Bunu Word'e de aktarabiliyorsunuz. Yani farklı bir yöntemle kes kopyala sadece metin belgelerinde olabiliyor. Hani bunu şaşırmayın diye söylüyorum. Çünkü yapmaya çalışırsınız yapamayacaksınız büyük ihtimal. Diğer bu durumda hani biz çok alışmışız. Windows'ta çıkmaza girdiğimiz anlar çok oluyor. Yani Windows birçok yerde kasıyor ya da uygulamalar farklı çalışıyor. Bir anda donuyor, donmalar oluyor. Biz bunu nerede hep fiximiz CTRL Alt Del dediğimiz tuşlar kombinasyonuyla biz bu uygulamaları kapatabiliyoruz. Birçok ekrana geçebiliyoruz falan filan. Yani birçok şey yapabiliyoruz. Peki bunda var mı? Yok. Mac'te böyle bir sorun yaşama ihtimali çok düşük. Yani bunu yaşamazsınız ama oldu diyelim. Yani diyelim ki oldu. Bunun adı burada da uygulamaları çıkmaya zorla diye geçiyor. Yani bir uygulamayı çıkmayı zorlamak için yapıyorsunuz. Bundaki kombinasyon CMD, Command ve ESC tuşuna basarsınız. Dediğim uygulamayı kapatmak için bir ekran çıkacak ve buradan seçip uygulamayı kapatabilirsiniz. Bunu çok kullanacağınızı sanmıyorum ama yani Windows'tan gelenler için aşina olduğu bir durum. O yüzden söylemek gerekiyor. Diğer bir Mac'te yani alışamadığım nokta, ben hiçbir zaman bilgisayarlarımı kapatmadan gitmem. Böyle bir alışkanlığım var. Bilgisayarı mutlaka kapatmak zorunda hissederim kendimi. Her bilgisayarımda böyledir. Windows yani laptopumda da bu şekilde çalışırım. Masa üstünde bu şekilde çalışırım. Genellikle bilgisayarı kapatma ihtiyacı duyuyorum ve kapatırım. Açık bırakmam yani. Yani hazırda da bekletmem çoğu zaman. Böyle bir seçenek vardır Windows'ta. Birçok bilir arkadaşlar. Bunu da böyle kullanmam. Uyku moduna hiç getirmemeye çalışırım. Yani uyku modunu bırakmayı sevmem. Ama bunu Mac'le vazgeçeceksiniz. Şimdi diğer sistemlerde mesela laptoplarda bayağı bir durduğu yerde pilini bitirir bu. Yani hiçbir şekilde tutmaz. Yani uyku modu falan pili yiyor, ömrü bitiriyor. Ama Mac'te bu durum böyle değil. Mac'i bir cep telefonu gibi düşünün. Yani cep telefonu biz kapatıyor muyuz artık? Yani bu devir bitti. Akşam şarja takıyoruz 24 saat boyunca. Bu telefonumuz hep çalışır durumda kalıyor. Hatta en fazla alabileceğimiz yatarken uyku moduna falan alıyoruz. Bunu da Mac'te de eğer Mac'iniz varsa buna alışacaksınız. Yani buna alışmalıymışız. Bu şekilde bir izlenim var ve söyleyenler var ve diyenler var. Evet ben de buna alıştım. Yani arkadaşım bunu bittikten sonra işin tutacaksın abi. Ekranı kapatacaksın. Çünkü bu pratiklik. Bu böyle bir durum var. Arka planda çok az bir şey çalışıyor. Çok enerji yemiyor kendini. Olabildiğince en stabil duruma getiriyor. Hazır komuta gelmek. Yani ekranı açtığınız zaman lap diye ekran açılıyor hemen size. Olabildiğince hızlı bir şekilde giriş yapıyorsunuz. Hatta bütün bıraktığınız her şeyde eğer masaüstü her şey aynen duruyor. Yani Chrome açtığınız sayfalar falan her şey duruyor. Bu da rahatlık sağlıyor size. Evet şu anlık anlatacaklarım yani şimdilik en azından Windows'tan geçerken Mac'e zorlandığınız birçok kısmı burada anlatmaya çalıştım. Bunu da çok biliyorum diye anlatmadım Mac'i. Bir çaylak olarak anlattım. Aslında bir çaylağın derdinden en iyi başka bir çaylak anlar diye düşündüm. İşim gereği donanımlı olarak çok çalışmaktayım. Ve Windows ile ilgili birçok tabii ki komutları eskiden bile aşinayım. Windows bu kadar alışıkken bir anda Mac'e geçince ya da Mac kullanma ihtiyacı. Mac'e komple geçtim denemez. Yani Windows'u bırakamam. Bu kesin. Ama Mac'te öyle bir kolaylık ki yani alıyorsun, götürüyorsun, koyuyorsun. İstediğin yerde televizyonun karşısında stabil çalışıyor, hızlı çalışıyor, sorunsuz çalışıyor. İnternete girebiliyorsun, surf yapabiliyorsun, birçok uygulama kullanabiliyorsun. Premiere ben bunu editini mesela şu an bu izlediğinizin editini bunda yapacağım. Bunda deneyeceğim. Kendimi de alıştırmayı deniyorum. Yani buradaki mevzu
mevzu biz yıllarca Windows'un zorluğuna alıştık aslında. Yani Windows çok daha zor. Ama bu kadar pratik bir şey bize kolay gelmiyor. Yani bu daha böyle zor geliyor. Bu da aşılacak bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü her geçen gün daha da kolaylaştırıyorlar. Mac daha da basitleşiyor. Ve dikkat edin, Windows da artık basitleşme yoluna gidiyor. Yani yeni güncellemelerle birlikte daha stabil çalışan, işte daha böyle kolay olan, daha böyle programları açması, kapatması, yüklemesi, silmesi daha kolay olan bir moda girmeye çalışıyor kendisi de. Ha, bu ne kadar başarılı olur o da ayrı bir konu. Çünkü farklı bir sistem, farklı bir yapı. Windows yapabilecekleriniz bambaşka, Mac yapabilecekleriniz bambaşka. Yani Windows'tan vazgeçemem ama bir Mac'te çok güzel kolaylık, çok zevkli, çok eğlenceli. Görsel olarak da pratikli, küçüklük olarak da çok pratik ve birçok iş yerime giderken de bunu alıp götürüp kullanıyorum. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Fazla gevelemeyeyim, fazla laf da anlatmayayım. Yardımcı olabileceğim ya da sizin zorlandığınız yerler varsa ya da bilgi amaçlı benimle paylaşırsanız ben de bunları bir şekilde derleyip daha kolay yöntemleri varsa bunları da bulmaya çalışırım. Ya da sizin deneyiminizden yararlanmak isterim ben de. Bunu açıklamalarda, yorumlarda bahsedin. Patlattım mı sesi yine ya? Yorumlarda bahsederseniz biz de bunlara bakarız. Ben de öğrenmiş olurum. Ben de bir şeyler katmış olurum. Umarım bir şey yardımcı olmuşumdur. Hata ettiysek affola. Görüşmek üzere buralar.